Merhabalar, Beraber Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süpürge modeli süveter yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Süveterim 2-3 yaşa olabilecek ölçüde. Süveterimde ben 4 tane süpürge modeli uyguladım. Her bir süpürge modeli 16 ilmekten oluşuyor. Arada birer ilmeklerim var. Kenarlar için ikişer ilmek ekleyerek süveterimi başlayarak ördüm. Eğer ki sizler daha büyük ya da daha geniş örmek isterseniz 16 ilmek eklemeniz gerekiyor. Yani bir süpürge modeli için 16 ilmek eklemeniz gerekiyor. Daha küçük yaş örmek isterseniz bir süpürge modelini eksiltirsiniz. Yani 16 ilmeği eksiltirsiniz. O şekilde daha küçük örebilirsiniz. Model uygulamadan genişletmek isterseniz ben kenarlarda ikişer ilmek kullandım. Sizler bunları 4'er 5'er ilmek yaparak biraz daha geniş modeli örebilirsiniz. Modeli ben iki parça halinde ördüm. Ön parça ve arka parça şeklinde ördüm. Yanda şöyle dikişlerimiz var. Her iki yanda yan dikişlerimiz var. Omuz kısmında iki tane düğme yeri açtım. İki tane düğmemi de oraya diktim. Modelim için 250 metre uzunluğunda ip kullandım. 3,75 milim şişle beraber modelimi ördüm. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle modelimin arka yüzdeki görünümü de bu şekilde. Süpürge modelinin yapılışı ayrıntılı bir şekilde sayfamda var. Oradan bakarak da yine süpürge modelini örebilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modelim için şişimin üzerine 71 adet ilmeğimi attım. 3,75 milim şişle beraber modeli öreceğim. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Ben 250 metre uzunluğunda ip kullanıyorum. 3,5-4 milimle beraber de modeli örebilirsiniz. Modelim için şişimin üzerine 71 adet ilmeğimi attım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramı düz örgü örerek tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Süveterimizin ön parçası ile arka parçası aynı şekilde başlıyor. Yani 71 ilmekle beraber ön parçayı başladım. 71 ilmekle beraber arka parçayı yine başlayacağız. Kurulumları aynı şekilde olacak. Yani bu anlatımı arka parça için de geçerli. Şimdi ön parçayı örüyoruz. Arka parçayı da yine aynı şekilde öreceğiz. Şimdi modelimin kurulumuna başlayacağım. 4 tane süpürge modeli kurulumu yapacağım. Kenarda 2 tane kenar ilmeğim var. 2 tane kenar ilmeğimi düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada ipimi bir doluyorum. Artışımızı yapacağız. Burada artışlarımız da var. İpimi bir doladım. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Toplamda 6 tane düz ilmeğimiz olacak. Kenarda 2 kenar ilmeğim vardı. Bir tane dolamış olduğum ilmeğim vardı. Sonrasında bir tane düz ilmeğim vardı. Sonrasında 2 tane ters ilmeğim vardı. Bir düz ilmeğim vardı. Burada düz ilmeklerimiz 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane düz ilmeğim olacak şekilde buradaki 16 ilmeğimi ördüm. Birinci modelimizin kurulumunu yapmış olduk. Şimdi ipimi bir doluyorum. Arada bir tane ilmeğim var. Bu ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonrasında ipimi yine tekrardan bir doladım. İkinci modelime geçiyorum.
Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 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 Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum ve bir ilmeğimi düz örüyorum. Yine burada 6 tane düz ilmeğimiz olacak. Hemen şurada artış yapmış olduğumuz yere belirledim. Sonrasında bir tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane düz ilmeğim ikinci modelim için oldu. İpimi bir doladım. Bir tane haroşa ilmeğim var. Tekrardan ipimi bir doladım. Üçüncü modelimin kurulumunu yapıyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 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 Burada şimdi ilmeklerimi sayacağım. Şurada artış yapmış olduğum yeri belirledim. Sonrasında bir ilmeğim düz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane düz ilmeğimi de burada yapmış olduk. Bu da üçüncü modelimizi burada kurulumunu yapmış olduk. İpimi bir doladım. Arada bir tane haroşam var. Tekrardan ipimi bir doladım. Şimdi dördüncü modelimizin kurulumunu yapıyoruz. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yine burada da 6 tane düz ilmeğimiz olacak. Son ilmeğimi burada düz olarak ördüm. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeğim düz oldu. Bu da dördüncü modelim. Kenarda 2 ilmeğim kaldı. İpimi bir doladım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizin kurulumunu yapmış olduk. 4 tane süpürge modeli kurulumu yaptık. Şimdi örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği de yine düz olarak örüyorum. Yani haroşa olarak örüyorum. Bu kenardaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örmüş oldum. Ön yüzde düz örmüş olduğum ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. Ön yüzde 2 tane ilmeğimizi ters örmüştük. Bunları arka yüzde düz olarak örüyorum. Yani bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz. Ve bir ters, 2 düz. Ve son bir tane ters örerek birinci modelimi örmüş oldum. Bir tane dolamış olduğum ilmeğim var. Arada bir tane haroşa ilmeğim vardı. Tekrardan dolamış olduğum ilmeğim var. Yani burada 3 ilmeğim var. Bu dolamış olduğum ilmekler de dahil. Bunları haroşa olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği haroşa ördüm. Aradaki ilmeği yine haroşa örüyorum. Yine dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak ördüm. Şimdi ikinci modelimi örüyorum. Bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz ve bir ters. İkinci modelimi de tamamlamış oldum. Ara kısımda bir dolamış olduğum ilmeğim var. Haroşa olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve dolamış olduğum ilmeği yine haroşa olarak ördüm. Üçüncü modelime geçiyorum. Bir ters, 2 düz.
Bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz. Düz gördüğümüz ilmekleri düz, ters gördüğümüz ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde de aynı şekilde, arka yüzde de aynı şekilde öreceğiz. Son ilmeğimi ters olarak ördüm ve 3. modelimi de tamamlamış oldum. Ara kısımda dolamış olduğum ilmeği haroşa örüyorum. Sonraki ilmeği haroşa örüyorum ve tekrardan dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak ördüm. Ve 4. modelime geçtim. Ters ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, 2 düz şeklinde 4. modelimi de örüyorum. Kenara geldiğimde modelimi tamamladım. Kenara geldiğimde dolamış olduğum ilmeği haroşa örüyorum. Sonraki 2 ilmeği de yine haroşa olarak örüp arka yüzdeki sıramı tamamlıyorum. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada yine artışlarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yani sağ şişimin üzerinde 3 ilmeğim var. İpimi bir doladım. Şimdi modelime başlıyorum. Düz ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve modelimi burada tamamladım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeklerimiz belirginleşti. Ara kısma geldim. Burada ipimi bir doladım. Aradaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonrasında ipimi tekrardan bir doladım. İkinci modelime geçtim. Düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelimi de tamamladım. Ara kısma geldim. İpimi bir doladım. Arada 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3 ilmeğimi haroşa ördüm. Tekrardan ipimi bir doladım. 3. modelime geçtim. Düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters. Bir düz, 2 ters olarak modelimi örüyorum. Modelimi tamamladım. Aradaki artış yerimize geldik. İpimi bir doladım. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrardan ipimi bir doladım. 4. modelime geldim. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzde yine düz ilmeği düz, ters ilmeği ters şeklinde öreceğiz. Burada 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. Arka yüzde o 2 ilmeğimizi düz öreceğiz. Düz ördüğümüz ilmeği de arka yüzde ters olarak öreceğiz. Bu şekilde sıralarımızı ilerleteceğiz. 4. modelimi de ördüm. İpimi bir doladım. Kenarda 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelimi çevirdim. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 2 ilmeğimi haroşa ördüm. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak örüyorum. Yani 4 ilmeğim sağ şişimin üzerinde oldu. Şimdi modelime geçiyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yani bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 düz. Birinci modelimi bu şekilde örüyorum.
Modelimi ördüm. Ara kısmıma geldim. Ara kısımda dolamış olduğum ilmeği haroşa örüyorum. Yine aradaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak ördüm. Burada ilmeklerimiz bir ilmekle başladık. 3'e çıktı, 5'e çıktı, 7, 9 bu şekilde ilerleyecek. Buradaki ara kısımdaki ilmeklerimiz bu şekilde artış yaparak ilerleyecek. Şimdi ikinci modelime geldim. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz, bir ters, iki düz ve bir ters. İkinci modelimi de ördüm. Ara kısma geldim. Dolamış olduğum ilmeği haroşa örüyorum. Yine arada 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. Arada 5 ilmeğim oluştu. Üçüncü modelime geçtim. Ters ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Ben de sıramı tamamlayayım. Sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Yine burada artışlarımız var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sonra ipimi bir doladım. Düz ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters. Yine modelimi örüyorum. Bir düz, 2 ters şeklinde modelimi örüyorum. Modelimi ördüm. Ara kısımdaki artışıma geldim. İpimi bir doladım. Aradaki 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Modelime geldim. Düz ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters. İkinci modelimi de tamamladım. Artış yerime geldim. İpimi bir doladım. Arada 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bir doladım. Üçüncü modelimi örüyorum. Bir düz, 2 ters şeklinde. Üçüncü modelimi de örüyorum. Yine ara kısma geldiğimde artışlarımı yapacağım. Tekrardan dördüncü modelimi öreceğim. Bu şekilde sıramı tamamlayayım. Sıramın sonuna geldim. Dördüncü modelimi tamamladım. İpimi bir doladım. Sondaki 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz ve bir ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters örerek modelimi tamamladım. Ara kısımda dolamış olduğum ilmekleri de haroşa olarak öreceğim. Aradaki ilmeklerimi de yine haroşa olarak öreceğim. Tekrardan modele geldiğimde bir ters, iki düz, bir ters, iki düz şeklinde modelimi öreceğim. Ara kısımda haroşa olarak öreceğim. Yine modelimi modele göre öreceğim. Bu şekilde sıramı tamamlayayım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Yine burada artışlarım var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
1, 2, 3, 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Düz ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters. Birinci modelimi bu şekilde örüyorum. Birinci modelimi tamamladım. Yine burada artış yapacak olduğum yere geldim. İpimi bir doladım. Ara kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Yine modele göre ilmeklerimi örüyorum. Bir düz iki şeklinde ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzde yine bu ara kısımda dolamış olduğumuz ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ara kısımda bir ilmekle beraber başladık. 3, 5, 7 ve şu anda 9, 11 olacak şekilde ara kısmı öreceğiz. Şuradaki acur çalışmalarımız 1, 2, 3 tane oldu. Burası 5 tane olana kadar sıralarımızı bu şekilde öreceğiz. Ön yüzde düz ilmeklerimiz düz, ters ilmeklerimiz ters. Arka yüze geldiğimizde yine düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters şeklinde öreceğiz. Ara kısımda acur çalışması yapmış olduğumuz yani dolamış olduğumuz ilmeği haroşa şeklinde örüp sıralarımızı tamamlayalım. Ben de şuradaki acur çalışmaların 5 sıra ve ara kısımdaki ilmeklerim 11 tane olana kadar sıralarımı öreyim. Sıralarımı ördüm. Şuradaki acur çalışmalarım 1, 2, 3, 4, 5 tane olana kadar sıralarımı ördüm. Ara kısımdaki haroşalarım 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada eksiltme sırasına gideceğiz. 6. Şuradaki 6. acur çalışmasını yapacağız. İlmeklerimizi de eksilteceğiz. Kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Şimdi ilmeklerimizi eksilteceğiz. Burada düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Güzel bir kesim olması için düz ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sizler de kendi ilmeklerinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Düz ilmeğimin yönünü bu şekilde değiştirdim. Şöyle 3 ilmeğime sağ şişimi şöyle takıyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Burada eksiltmemi yapmış oldum. Sonraki düz ilmeğimin yönünü tekrar değiştiriyorum. Yine 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Orta kısımda 4 ilmeğimi öreceğim. Yine düz ilmeğimin yönünü değiştirdim. Orta kısımdaki 4 ilmeğime sağ şişimi şu şekilde takıyorum. 4 ilmeğimi birlikte ördüm. Burada yine kesim yapacağım. Düzgün kesim olması için şişimden 3 ilmeğimi çıkartıyorum. 2 tane ters ilmeğimi sol şişime taktım. Düz ilmeğimi de yine sol şişimin üzerine taktım. Bu 3 ilmeğimi birlikte öreceğim. Burada ilmeklerimizin yerini değiştirdiğimiz için ilmeklerimiz biraz sıkışıyor. O yüzden biraz zorlanabiliriz. 3 ilmeğime şöyle şişimi taktım. 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Yine sonraki 3 ilmeğimi aynı şekilde öreceğim. 3 ilmeğimi sol şişimden çıkartıyorum. 2 ters ilmeğimi sol şişime taktım. Düz ilmeğimi de yine sol şişimin üzerine taktım. 3 ilmeğimi birlikte öreceğim. İlmeklerimizi yer değiştirdiğimiz için burada ilmeklerimiz sıkışabiliyor. Şöyle 3 ilmeğimi birlikte ördüm.
eksiltmelerimi yapmış oldum. İpimi bir doladım. Buradaki 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Yine şuradaki süpürge modelimde eksiltmeler yapacağım. Düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrardan düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şöyle 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonrasında orta kısımda düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 4 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şöyle 4 ilmeğime sağ şişimi taktım. 4 ilmeğimi birlikte ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi yine birlikte öreceğim ama ilmeklerimin yerlerini değiştirmem gerekiyor. 3 ilmeğimi sol şişimden çıkarttım. 2 ters ilmeğimi takıyorum. Düz ilmeğimin yönünü değiştirerek şu şekilde sol şişime taktım. Burada 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Üç ilmeğimi birlikte ördüm. Sonrasında yine 3 ilmeğimi sol şişimden çıkartıyorum. 2 ters ilmeğimi taktım. Düz ilmeğimi de yine düzelterek sol şişime taktım. 3 ilmeğimi yine birlikte örerek burada da eksiltmemi yapıyorum. Üç ilmeğimi birlikte ördüm. Yine ipimi bir doladım. Aradaki 11 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İlmeklerimi haroşa olarak ördüm. İpimi bir doladım. Düz ilmeğimi düzeltiyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonrasındaki düz ilmeğimi yine düzeltiyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonrasında düz ilmeğimi düzeltiyorum. 4 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonrasında 3 ilmeğimi çıkartıyorum. 2 ters ilmeğimi şişime taktım. Düz ilmeğimi de yine şişime taktım. 3 ilmeğimi birlikte öreceğim. Üç ilmeğimi birlikte ördüm. Yine sonraki 3 ilmeğimi birlikte öreceğim. 3 ilmeğimi şişimden çıkarttım. 2 ters ilmeğimi taktım. Düz ilmeğimi de taktım. Burada ilmeklerim yer değiştirdiği için biraz sıkışıyorlar. Zor örülebilir. Üç ilmeğimi de birlikte ördüm. İpimi bir doladım. Ara kısımdaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Son süpürge modelinde yine aynı şekilde eksiltmelerimi yapacağım. Haroşalarımı ördüm. İpimi bir doladım. Burada da yine aynı şekilde eksiltmelerimizi yapalım. Sonrasında ipimizi bir dolayıp kenardaki ilmeklerimizi haroşa örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüzde eksiltmeler yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim.
Burada bir tane tığya ihtiyacımız var. Ben 3 milim tığ kullanacağım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Burada fıstık modellerimizi yapacağız. Şöyle kenardaki haroşalarımı örüyorum. Kenardaki haroşalarımı ördüm. Dolamış olduğum ilmeği de haroşa olarak ördüm. Sonrasında modelimdeki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Ortadaki ilmeğime fıstık modelini yapacağım. Ben popcorn şeklinde yapacağım. Sizler fıstık olarak da yapabilirsiniz. İlmeğimi tığımın üzerine aldım. Şöyle tığımın üzerine ip alıp içerisinden bir tane zincir geçirdim. Şöyle tığımdaki ipimi uzatıyorum. Tekrardan tığımın üzerine telimi aldım. İlmeğimin içerisine batıyorum. Tel alıp geri geldim. 2 ilmeğimi bırakıyorum. Tekrardan tığımın üzerine tel aldım. Aynı ilmeğin içerisine batıyorum. 2 ilmeğimi bırakıyorum. Tekrardan tığımın üzerine tel aldım. Aynı ilmeğin içerisine batıyorum. 2 ilmeğimi bıraktım. Tel aldım. Aynı ilmeğin içerisine batıyorum. Tel alıp geri geliyorum. 2 ilmeğimi bıraktım. Tekrardan tel aldım. Aynı ilmeğin içerisine batıyorum. 2 ilmeğimi bıraktım. Bu şekilde burayı 5 kere doldurmuş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 kere doldurmuş olduk. Bir tane ilmeğim de başta vardı zaten. Hepsini tek seferde geri çıkıyorum. Bir tane zincir çektim. Hafif öne itiyorum. Tığımın üzerindeki ilmeğimi şişime takıyorum. Burada yapmış olduğumuz bu popcorn'u sabitlemek için bir önceki ilmeğimi sağ şişimdeki bir önceki ilmeğimi yapmış olduğum popcorn ilmeğinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Buraya popcornumu sabitlemiş oldum. Sonrasında 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2 ilmeğimi ters ördüm. Aradaki ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Dolamış olduğum ilmeği haroşa olarak örüyorum. Sonrasındaki ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. İlmeklerimi haroşa olarak ördüm. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. Yine modelime geldim. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ortadaki ilmeğime popcornumu yapacağım. Ortadaki ilmeğimi tığımın üzerine aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki tığımdaki ilmeğimi uzattım. İlmeğimin içerisini 5 kere dolduracağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tek seferde geri çıktım. Bir tane zincir çektim. Hafif öne itiyorum. İlmeğimi şişimin üzerine taktım. Bir sonraki şuradaki bir önceki ilmeğimi popcorn yapmış olduğum ilmeğin üzerinden geçirdim. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Dolamış olduğum ilmeği haroşa örüyorum. Yine aradaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü süpürge modelimizde yine aynı şekilde öreceğiz. Aradaki ilmeklerimi ördüm. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. Modelimdeki 2 ilmeği ters örüyorum. Ortadaki ilmeğe
Şöyle popcornumu yapacağım. İlmeğimin içerisine 5 kere dolduruyorum. 1 2 3 4 5 kere ilmeğimin içerisine doldurdum. Tek seferde geri geliyorum. Bir tane zincir çektim, hafif öne ittim, ilmeğimi şişime taktım. Popcorn'u buraya sabitlemek için bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sonrasında 2 ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Dördüncü süpürge modelime de yine aynısını uygulayacağım. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Modelimizin görünümü bu şekilde. Ben de sıramı tamamlayayım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Eksiltmeler yaparak başlangıçtaki sayımıza ulaştık. Bir süpürge modeli tamamlamış olduk. Şimdi başlangıçta 71 ilmekle başlamıştık. Şimdi şişimizin üzerinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71 ilmeğim var. Yani başlangıçta 71 ilmekle başlamıştık. Eksiltmeler yaparak yine 71 ilmeğe ulaştık. Burada yine ikinci süpürge modeli kurulumunu yapacağız. Bir modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci model süpürge modelimizi kuracağız. Aynı başlangıçta yapmış olduğumuz gibi modelimizi kuruyoruz. Kenarda 2 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Birincisini örmeden aldım. İkinciyi haroşa olarak ördüm. Sonrasında ipimi bir doladım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Şu başlangıçtaki gibi bir ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Burada düz ilmeğimin üzerine yine düz ilmeğim geldi. Sonrasında 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında bir ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimin üzerine düz ilmeğim geldi. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Birinci model kurulumunu yapmış olduk. Şöyle başlangıçta 2 ilmeğimizi örmüştük haroşa olarak. Bir tane doladık. Sonrasındaki ilmeğimiz düz ilmeğimiz. 6 tane modeldeki gibi 6 tane düz ilmeğimiz olacak. Birinci düz ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeğim modelim için oldu. Ara kısımda haroşa kurulumunu yapacağım. İpimi bir doladım. Bir ilmeğimi haroşa ördüm. Tekrardan ipimi bir doladım. İkinci model kurulumuna geçiyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yine burada 6 tane düz ilmeğim olacak. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz ördüm. 6 tane düz ilmeğim oldu ikinci modelim için. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeğim oldu. Aradaki haroşa modelimi örüyorum. İpimi bir doladım. Bir ilmeğimi haroşa ördüm. Tekrardan ipimi bir doladım. Üçüncü modelime geçiyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum.
Bir ilmeğimi düz ördüm, 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm, 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde 3. süpürge modelimin kurulumunu da yapmış oldum. İpimi bir doladım. Arada bir tane haroşa örüyorum. İpimi tekrardan bir doladım. 4. süpürge modelimi yapıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 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 Bir ilmeğimi düz ördüm. Yine modelim için burada 6 tane düz ilmeğim oldu. İpimi bir doladım. Kenardaki 2 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İkinci süpürge modelinin kurulumunu yapmış olduk. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak ördüm. Sonrasında yine ters ilmeğimizi ters, düz ilmeklerimizi düz. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Alt kısımda süpürge modelini örmüş olduğumuz gibi burada da yine aynı şekilde örüyoruz. Modelimi ördüm. Ara kısımda dolamış olduğum ilmeği haroşa örüyorum. Bir ilmeğim yine haroşaydı. Onu haroşa olarak ördüm. Tekrardan dolamış olduğum ilmeği yine haroşa olarak ördüm. Modelimde ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz. Arka yüzde düz gördüğümüz ilmekleri düz, ters gördüğümüz ilmekleri ters olarak öreceğiz. Yine ön yüzde de aynı şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. İkinci modelimi de tamamladım. Aradaki haroşa modelimi örüyorum. Dolamış olduğum ilmekleri de yine haroşa olarak ördüm. Yine modelimi de aynı şekilde örüp sıramı tamamlayayım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Ön yüzde artışımız olacak. Kenardaki ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Kenarda 3 ilmeğimi ördüm. İpimi bir doladım. Bir düz, 2 ters. 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 Ve bir düz örerek birinci modelimi tamamladım. İpimi bir doladım. Arada 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi tekrardan bir doladım. Modelim için bir düz, 2 ters. 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 Ve bir düz örerek ikinci modelimi de tamamladım. İpimi bir doladım. Arada 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpimi tekrardan bir doladım. Modele göre sıramı öreceğim. Bu şekilde ikinci süpürge modelimin kurulumunu yaptım. Ön yüzde artışlarımız var. Ön yüzde düz ilmeğimizi düz, ters ilmeklerimizi ters, arka yüzde ters ilmeğimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örerek ara kısımda 1, 2, 3, 4, 5 tane acur çalışmamız olana kadar
sıralarımızı öreceğiz. 6. acur çalışmamıza geldiğimizde ara kısımda eksiltmelerimiz var. Modelimizin üzerinde eksiltmelerimizi yapacağız. Arka kısma geldiğimizde bu popcornlarımızı yaparak ikinci süpürge modelini tamamlamış olacağız. Bu şekilde sıralarımızı ilerleteceğiz. Yukarıya doğru 7 tane süpürge modelimiz olana kadar sıralarımızı öreceğiz. Birinci süpürge modelimizi ördük. İkinciyi örüyoruz. Yukarıya doğru 7 tane süpürge modelini tamamlayacağız. Birinciyi yaptık. 6 tane daha süpürge modelimizi yapalım. Ben de sıralarımı bu şekilde tamamlayacağım. Süpürge modeli sıralarımı ördüm. Şöyle yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane süpürge modelim olana kadar sıralarımı ördüm. Benim için yeterli büyüklükte şöyle 26 santim olarak süveterimi örmüş oldum. Şimdi haroşa sıralarımız var. Haroşa sıralarımızı öreceğiz. Örneğimin arka yüzünde şuradaki popcornlarımı yapmıştım. Örneğimin ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani haroşa olarak öreceğim. Arka yüzde de yine haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimi öreceğim. Kaç sıra haroşa sırası ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Ön yüzde haroşa olarak, arka yüzde de haroşa olarak sıralarımı örüyorum. 2 sıra haroşa sırası ördüm. Şöyle 1-2 sıra haroşa sırası ördüm. Şimdi eksiltmeler yapacağım. Şişimin üzerinde 71 adet ilmeğim var. Sağdan ve soldan ilmekler eksilteceğim. Şöyle 2 ilmeğimi birlikte örerek burada bir eksiltme yapmış oldum. Sonraki ilmeklerimi sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Sonda 2 ilmeğim kalana kadar sıramı haroşa ördüm. Sondaki 2 ilmeğimi birlikte örerek burada eksiltmemi yaptım. Yani bir ilmeğimizi kesmiş oldum. Şişimizin üzerinde 71 adet ilmeğimiz vardı. Sağ kısımda bir ilmek eksilttik. Sol kısımda bir ilmek eksilttik. Şişimin üzerinde 69 adet ilmeğim kaldı. Arka yüzde ilmeklerimin normal olarak öreceğim. Arka yüzde eksiltme yapmıyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde sağ kısımda ve sol kısımda birer ilmek eksilteceğiz. Bu şekilde haroşa sıralarımızı öreceğiz. Toplamda 14 ilmek eksilteceğiz. 7 ilmek sağ kısımdan, 7 ilmek sol kısımdan eksilteceğiz. Şişimizin üzerinde 57 adet ilmek kalacak. Bu şekilde ben de sıralarımı öreceğim. Sağ kısımdan 7 ilmeğimi eksilteceğim. Ön yüze geldiğimde eksiltmelerimi yapacağım. Yine aynı şekilde sona geldiğimde 2 ilmeğimi birlikte örerek sol kısımdaki eksiltmemi de yapacağım. 7 ilmek buradan eksilteceğim. 7 ilmek bu kısımdan eksilteceğim. Toplamda 14 ilmek eksiltmiş olacağım. Ben de sıralarımı öreyim. İlmeklerimi eksilterek haroşa sıralarımı ördüm. 7 ilmek sağ kısımdan, 7 ilmek sol kısımdan eksilttim. Toplamda 14 ilmek eksiltmiş oldum. Şişimin üzerinde 57 adet ilmeğim var. 57 adet ilmekle beraber haroşa sırası öreceğim. Artık eksiltme yapmayacağız. Var olan ilmeklerimizle beraber haroşa sıralarımızı öreceğiz. 2, 4, 6, 8, 9 tane haroşa sıramız var. Bu sıralarımızı 15 haroşa sırasına tamamlayacağız. 6 sıra daha haroşa sırası öreceğiz. Örneğimin ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Yine arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. 15 haroşa sırasına ilmeklerimi tamamlayacağım. Sıralarımı öreyim.
Sıralarımı ördüm. Son eksiltme yaptığım yerden sonra 2, 4, 6 diş haroşa sırası ördüm. Şöyle toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 haroşa sırası örmüş olduk. Şişimin üzerinde 57 adet ilmeğim var. Şimdi ilmeklerimizi bölümlere ayıracağız. Omuz için 16 ilmeğim, ara kısımda 25 ilmeğimi keseceğim. Diğer omuz kısmı için 16 ilmeğimi öreceğim. Başlangıçta 16 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 tane ilmeğim omuz için. Şimdi ön yaka için kesim yapacağım. Burada kesmimi hemen şöyle yapıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Sonraki ilmeğimi de yine ördüm. İlk ilmeğimi üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Sonrasındaki ilmeklerimi ikili ikili keseceğim. Şöyle ikili örerek keseceğim. Burada 25 ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. Aradaki ilmeklerimi eksilttim. Son bir ilmeğim kaldı, eksilteceğim. Onu da yine başlangıçta eksiltme yaptığım gibi eksilteceğim. Sonraki ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Son kesimimi de bu şekilde yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğim kaldı. Bu 16 ilmeğimle beraber omuz kısmını haroşa olarak öreceğim. Ön yüzde de haroşa, arka yüzde de haroşa örerek bu omuz kısmını yeterli yüksekliğe kadar öreceğim. ...16 ilmeğimi yeterli yüksekliğe gelene kadar haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde sıralarımı tamamlayayım. Omuz için sıralarımı ördüm. Şöyle yukarıya doğru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 haroşa sırası ördüm. Toplamda şu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 haroşa sırası örmüş olduk. Buradaki ilmeklerimi bu şekilde bırakacağım. Sonrasında omuz kısmını birleştirirken arka parçayla beraber birleştirirken bu ilmeklerimi tığ ile beraber burada birleştirecek olduğumdan şöyle ayrı bir şişin üzerine ilmeklerimi alıyorum. Buradaki ipimi de şöyle hafif uzunca kesiyorum. Şimdi şuradaki ilmeklerimi öreceğim. Diğer omuz kısmı için buradaki ilmeklerimi öreceğim. Şöyle ilmeklerimi şişime yerleştiriyorum. Buradan ipimi ekleyeceğim. Düz olarak ilmeklerimi öreceğim.
Yine diğer omuz kısmını nasıl örmüşsem burayı da yine aynı şekilde öreceğim. Ön yüzde ilmeklerimi haroşa olarak, arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa örerek sıralarımı tamamlayacağım. Ben de sıralarımı öreyim. Sıralarımı örüp tamamladım. 29 sıraya da bu omuz kısmını tamamlamış oldum. Şimdi ilmeklerimi burada keseceğim. Bu omuzumuzdaki ilmeklerimizi kesiyoruz. Kesimimi bu şekilde yapıyorum. Kesimimi yaptım. Böylece ön parçayı bitirmiş olduk. Şimdi arka parçayı başlayacağım. Yine şişimin üzerine 71 adet ilmeğimi atacağım. Bu model kurulumunu nasıl yapmışsak, şu başlangıçta model kurulumumuzu nasıl yapmışsak yine aynı şekilde arka parçayı başlayacağım. Şişimin üzerine 71 adet ilmeğimi atacağım. Sonrasında modeli nasıl örmüşsem arka parçayı da aynı şekilde öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane süpürge modelim olana kadar arka parçayı da aynı şekilde öreceğim. Sonrasında tekrardan sizlere anlatım yapacağım. Ben de arka parçayı 7 tane süpürge modelim olana kadar öreyim. Süveterim için arka parçayı da yine aynı şekilde ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane süpürge modelim olana kadar arka parçayı ördüm. Modelimi arka yüzde tamamladım. Şimdi örneğimin ön yüzündeyim. Burada 2 diş haroşa sırası öreceğim. Ön yüzde ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Tekrardan ön yüzde haroşa, tekrardan arka yüzde haroşa örerek 2 diş haroşa sırasına ilmeklerimi tamamlayacağım. Sıralarımı öreyim. İki diş haroşa sıramı ördüm. Şimdi eksiltmeler yapacağız. Örneğimin ön yüzündeyim. Kenarda 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Burada bir tane eksiltmemi yaptım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Sonda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sonda 2 ilmeğim kalana kadar aradaki ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Sondaki 2 ilmeğimi birlikte örerek burada da yine bir kesimimi yapmış oldum. Şişimizin üzerinde 71 adet ilmeğimiz vardı. Bir sağ taraftan kesim yaptık. Bir sol taraftan kesim yaptık. Şişimizin üzerinde 69 adet ilmeğimiz kaldı. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde eksiltmemiz yok. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrardan ön yüze geldiğimde ilmeklerimden eksiltme yapacağım. Yine sağ kısımdan bir ilmek, sol kısımdan bir ilmek eksilteceğim. Bu şekilde toplamda 14 ilmek eksiltmiş olacağız. 7 ilmek sağ kısımdan, 7 ilmek sol kısımdan eksilteceğiz. Toplamda 14 ilmek eksiltmiş olacağız. Şişimizin üzerinde 57 adet ilmeğimiz kalacak. Bu şekilde ben de eksiltmelerimi yapayım. Eksiltmelerimi yaptım. Sağ kısımda ve sol kısımda ilmeklerimi eksilttim. Toplamda 14 ilmek eksiltmiş oldum. Şişimin üzerinde 57 adet ilmeğim var. Bu 57 adet ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 2, 4, 6, 8, 9 tane haroşa sıramız oldu. Buradaki haroşa sıralarımız toplamda 29 sıra olana kadar eksiltme yapmadan var olan ilmeklerimizi 29 haroşa sırasına tamamlayacağız. 9 sıra haroşa sırası ördük. 29 sıraya haroşa sıralarımızı tamamlayalım. 20 sıra daha haroşa sırası öreceğiz. Ben de sıralarımı öreyim.
Sıralarımı 29 haroşa sırasını tamamladım. Şuradan yukarıya doğru 29 haroşa sırası ördüm. Şimdi örneğimin ön yüzü bu şekilde. Arka parçanın ön yüzünü bu şekilde yerleştiriyorum. Ön parçayı da bu şekilde yerleştiriyorum. Arka parçası yani iki ön yüz birbirine bakıyor. Arka yüzler dışarıda kalacak şekilde parçalarımı yerleştirdim. Şurada omuz kısmını birleştireceğim. Omuz kısmını bir tığ yardımı ile birleştireceğim. Ön şişten bir ilmeğimi alıyorum. Arka şişten de bir ilmeğimi alıyorum. Şöyle ilk önce biri içinden bir geçtim. İki ilmeği birbiri içerisinden geçirdim. Sonrasında yine ön şişten bir ilmeğimi aldım. Diğer şişten de bir ilmeğimi aldım. 3 ilmeğimi tek seferde geri çıkıyorum. Yine şişlerimden birer ilmek alıyorum. Tel alıp tek seferde geri çıktım. Yine şişlerimden birer ilmek aldım. Tığımın üzerindeki 3 ilmeği tek seferde geri çıkıyorum. Yine bir öndeki şişten bir ilmek, bir arkadaki şişten bir ilmek, 3 ilmeğimi tek seferde geri çıkıyorum. Buradaki ilmeklerimi bu şekilde birleştiriyorum. 16 ilmeğimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Omuz kısmındaki ilmeklerimi bu şekilde birleştireyim. Son ilmeklerimi de birleştirdim. Tığımdaki ilmeğimi şişimin üzerine takıyorum. Şöyle ön yüzden birleşimi sizlere göstereyim. Şu şekilde omuzumuzun birleşimi bu şekilde. Şimdi ense kısmında kesim yapacağız. Diğer kolumuzda 16 ilmeğimiz kalana kadar buradaki ilmeklerimizi keseceğiz. Şöyle ikili ikili kesimimi yapıyorum. Buradaki ilmeklerimi bu şekilde keseyim. 16 tane ilmeğim kalana kadar buradaki ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum. 16 ilmeğim kalana kadar aradaki 25 ilmeğimi kestim. Buradaki 16 ilmeğimle beraber haroşa öreceğim. 5 sıra haroşa sırası öreceğim. 16 ilmeğimle beraber 5 haroşa sırası öreceğim. Haroşa sıralarımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 haroşa sırası ördüm. Şimdi düğme yeri açacağım. Kenarda 3 ilmeğimi örüyorum. 2, 3 ilmeğimi ördüm. 4 ile 5. ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi bir doladım. Arada 6 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi ördüm. İpimi bir doladım. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonrasında 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Düğme yerlerimizi açmış olduk. Arka yüzde ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Haroşa örgümüze devam edeceğiz. 2 sıra daha haroşa örgü örüp ilmeklerimi keseceğim. Sonrasında düğmelerimi dikeceğim. Yan dikişimiz var. Yan dikişimizi de yapacağız. Şimdi ben sıralarımı örüp ilmeklerimi keseyim.
kesimimi yaptım. Şöyle şuraya düğmelerimi dikeceğim. Bu şekilde bu omuz kısmını da bitirmiş olduk. Şimdi yan dikişlerimizi yapalım. Şöyle yan dikişimi yapıyorum. Burada ben ipimi ayırmıştım. İğnemi ucuna taktım. Hemen şöyle ön yüzden dikeceğim. Şu kenarda dişli haroşalarımız var. Bunların şu uç kısmına iğnemle beraber şöyle giriyorum. Bu şekilde dikimimi yapıyorum. Şu kenardaki dişli haroşaları iğnemi geçirerek dikimimi bu şekilde yapacağım. Bu şekilde burayı şurada kesim yapmış olduğumuz yere kadar dikeceğim. Diğer kısmı da aynı şekilde dikip yeleğimin son halini sizlerle paylaşacağım. Süveterimin yan dikişlerini yaparak süveterimi bitirmiş oldum. Her iki kenardaki yan dikişlerimi yaptım. 2 tane de düğmemi diktim. Böylece süveterimi bitirmiş oldum. Şimdi sizlere ölçüsünü vereyim. Şu şekilde süveterimin eni 30 santim eninde. Yüksekliği ise şu şekilde 38 santim yüksekliğinde. 2-3 yaşa olabilecek ölçüde güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenerek benimle beraber örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.